Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe bakımı ile ilgili 3 önemli püf noktadan ve yöntemden bahsedeceğim. Özellikle menekşelerinizin bu şekilde bol bol çiçeklenebilmesi için bu 3 yönteme mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere şimdi menekşe bakımında ilk yapmanız gereken birinci yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem, menekşeleriniz çiçekleri solduktan sonra yapmanız gereken ilk yöntem. Bu tarz bütün çiçekleri solan ve yaprakları çürümeye başlayan, sararmaya başlayan menekşelerinize ilk yapmanız gereken birinci püf nokta budama yapmak. İlk olarak solan çiçekleri saplarıyla beraber hepsini tek tek kesiyoruz. Bu işlem özellikle menekşenin yeni çiçek çıkarmasını kolaylaştırmak için, çünkü sürekli üzerinde kuru çiçeklerle duran bir menekşe çiçek çıkarımını daha da zorlaştırır. Bu yüzden mutlaka solar solmaz menekşelerinizin solan çiçeklerinizi kesin mutlaka. Bakın bunlar solan çiçekleri ve bunları tek tek kestim ve bundan sonra yapraklarına bakmanız gerekiyor. Yapraklarda da bakın bu şekilde çürüyen ya da çürümese bile sararmaya başlayan ve özellikle eski olan, yaşlı olan yaprakları budamanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer kesmezsek çok yaşlı yapraklar olursa bu gücünü daha çok yapraklara verir ve çiçek çıkarımını zorlaştırır. Hemen bu çiçeğim için de aynı yöntemi uyguluyorum. Evet, şimdi çiçek açtırmak için ikinci metoda geçiyoruz. İkinci yöntem olarak bugün soğan kabuğunu kullanacağız. Soğan kabuğu bitkiler için en iyi sıvı bitki besinlerindendir. Çünkü soğan kabuğu içerisindeki antioksidan özelliği sayesinde bitkilerin daha canlı ve sağlıklı olmasına yardımcı olur ve aynı zamanda böcekleri de bitkilerden uzaklaştırır. Büyük yapraklı bitkilerde böcek problemi varsa soğan kabuğu suyu mutlaka yapraklarına sıkın. Fakat dikkat etmeniz gereken, kesinlikle beyaz kısmını kullanmıyoruz. Sadece soğanın kabuklarını kullanacağız. Yoksa çiçeklerinizi yakabilir. Lütfen bununla ilgili videolara itibar etmeyin. Evet, bakın soğan kabuklarını sadece içerisine koyuyorum. Bir cam şişenin içerisine koyuyorum ve soğan kabuğunun üzerine kaynar su dökeceğim. Bakın beyaz kısmını kesinlikle içine koymadım. Sadece kabuklarını koydum. Kaynar su üzerine koyuyorum. Kaynar su üzerine koyduktan sonra kapağını kapatıp bunu 2 gece bekleteceğim. Ben evdeki çiçeklerime göre ayarladım. Yani bu kullandığım miktarı sizler azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Bu yüzden sizlere kesin bir ölçü vermiyorum. İstediğiniz kadar soğan kabuğu kullanabilirsiniz. 2 gece dinlenen soğan kabuğu suyunun rengi bu şekilde kırmızı oluyor. 2 gece beklettikten sonra artık bunu çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Bakın rengi bu şekilde kırmızı oluyor. Ölçü olarak bir bardağın 1/3 kadar koydum. 1/3 soğan suyu, 2/3'si de normal su koyacağız. Fakat eğer yapraklarına sıkacaksanız, menekşenin yapraklarına sıkmıyoruz. Çünkü menekşenin yaprakları gözenekli olduğu için yapraklara sıkılmaz. Fakat salon çiçeklerinize ya da bahçenize sıkacaksanız direkt soğan kabuğu suyunu konsantre etmeden de sıkabilirsiniz. Evet, şimdi bu karışımı çiçeklerimize vereceğiz. Ölçü olarak her bir saksı için 8-9 yemek kaşığı kadar soğan kabuğu suyu verebilirsiniz. Özellikle bu karışımı ayda bir kere çiçeklerinize vermeniz yeterlidir. Daha fazla vermeyin. Bu karışım özellikle orkidelerinizdeki böcekleri ve hastalıkları da uzaklaştıracaktır. Bunun diğer sıvı bitki besinlerinden farkı antioksidan özelliği olması. Bakın ölçü olarak saksı tabağında bu şekilde su birikmeye başlayınca artık vermeyin. Her zaman çiçeklerinizde ölçü olarak kullanabilirsiniz. Ve sizlerle zaman içerisinde menekşelerimin gelişimini tekrardan paylaşacağım.
Menekşelerimin son hali bol bol çiçekli. Bunun için 3. metottan da bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Bol ışık alması. Bunu her videomda genelde bahsediyorum. Fakat gerçekten bol ışık alan, yeterli ışık alan çiçekler her zaman daha çok çiçeklenir, daha hızlı büyür. Bu yüzden bu aşamada menekşelerinizi pencereye yakın ama direkt güneş almayan, yapraklarını yakmayacak şekilde olan aydınlık bir yere koymanızı mutlaka tavsiye ederim. Eğer bu anlattığım 3 püf noktaya dikkat ederseniz menekşeleriniz bol bol çiçek açacaktır. Menekşe toprağı her zaman nemli olması gerekiyor. Çok kuru olursa eğer solmaya başlar. Çok da su verip kesinlikle öldürmeyin. Çünkü aşırı sulamalarda menekşelerin yaprakları çürüyebiliyor. Menekşeleri sularken özellikle alt tabağından suyu verebilirsiniz. Bu özellikle menekşelerin direkt gövdeden su alıp çürümesini de engeller. Menekşelere su verirken ölçü olarak alt tabağı özellikle ölçü olarak kullanabilirsiniz. Eğer alt tabak su dolmaya başlarsa artık su koymanıza gerek yoktur. Menekşeler düzenli olarak sulandığı takdirde ve yeterince ışık alırsa bu şekilde bakın bol bol çiçeklenir ve çiçek sayısı artar. Menekşeleriniz eğer çiçek açmıyorsa bunun sebebi ya saksısı çok büyüktür, ya yaprakları çok fazladır ya da menekşeniz yeterli ışık almıyor demektir. Bu yüzden bu anlattığım 3 noktaya mutlaka dikkat edin ve bu şekilde menekşeleriniz kısa sürede doğru bir sulama ve ayda bir kere sıvı bitki besinleri verimiyle bu şekilde çiçek açabilirler. Menekşelerin çiçeklenme dönemi sıvı bitki besinleriyle menekşelerinizin çiçeklenmesini de destekleyebilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.